Merhaba kıymetli seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağında bugün sizler için güzel böyle sütlü bir tatlı hazırlayacağım. Saray muhallebisi olacak. Saray muhallebisinde neler var malzeme listemizde? 1 litre süt ile hazırlıyorum. Kıymetli seyircilerim, hepsi 200 mililitrelik bardak ölçüleriyle paylaşacağım sizlerle. Şuradan başlıyoruz. 200 mililitrelik bardak ile 1 parmak eksik un var burada muhallebimizde. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı krema. Marketlerde, paketlerde satılan sıvı kremadan kullanıyorum. 1 yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya. Üzerine fındık, fıstık, Allah ne verdiyse evdeki olan malzemelerle zenginleştiriyoruz. Daldır kaşı, geliyor lezzetler. Şimdi önce tenceremizin içine tereyağını alıyoruz. Tereyağı ile un kavruluyor. Ondan sonra diğer malzemeleri dahil oluyor tencerenin içine kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim 1 çorba kaşığı tereyağı. Canım gelir misin? Gelmek istemiyor. Pekala, o zaman yardımcı olalım. Evet, şöyle alıyoruz. 1 çorba kaşığı tepeleme dolu tereyağını tencereye aldık sevgili seyircilerim. Kısık ateşte renk alana kadar unu tereyağı ile birlikte kavuruyoruz. Şimdi döküyorum tencerenin içine hemen unu, çünkü altını yakmıştım, yanmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kısık ateşte yavaş yavaş kavuruyoruz un ile tereyağı. Sevgili seyircilerim, 5 dakika kavurdum. 5 dakikalık sürenin sonunda kavrulan un aldığı rengi görüyoruz. Aynı zamanda renk almış olup ateşini kapatıyoruz ki şimdi yanma olmasın diye söylüyorum. Sürekli karıştırarak helva kavurur gibi çok aşırı renk almadan hafif kahverengi olduğu zaman tamamdır. Yani burada kavrulmuş un kokusu muhallebimize özel bir tat katıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi süt geliyor. Soğuk süt. 1 litre soğuk sütü döküyorum. Ve hemen peşinden tekrar ocağın ateşini yakıyorum. Kıymetli seyircilerim, şimdi tereyağı, un kavruldu, soğuk süt verildi. Önce bir çırpıyorum topakçıklar olmasın diye. Ve şimdi sıra geldi, toz şekerini döküyoruz. 1 su bardağı toz şeker. Daha yoğun şekerli seviyorsanız 1,5 bardağı çıkarabilirsiniz. Bu ölçüye göre 1 bardak yeterli geliyor. 1 yumurtanın da sarısı. Daha henüz sarısını vermeden şöyle iyice bir çırpma teliyle karıştırıp kıvamını yakalıyoruz. Ve şimdi yumurtanın sarısını ilave etme zamanı geldi. Henüz daha kaynamadan yumurta sarısını vermemiz gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 1 yumurta sarısı da geldi. Kısık ateşte sürekli çırpma teliyle karıştırarak kaynatıyoruz. Sonra vanilyasını vereceğiz ve 1 bardak kreması gelecek. Önce sevgiyle bir kaynatalım. Sevgili seyircilerim, şu anda saray muhallebimiz kaynadı. Efendim, muhallebimizin rengi normal yapmış olduğumuz muhallebilerden biraz daha kahverengine doğru dönük oluyor rengi. Çünkü un kavrulduğu için güzel, lezzetli bir hale dönüşüyor bu sayede. Kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika pişiriyoruz. Kıvamını da şimdi sizlerle paylaşacağım. Önce vanilyasını koyayım, ondan sonra paylaşayım. 1 paket vanilya ilave ediyorum. Saray muhallebisini güzel en son ilave ediyorum. İsteyenler portakal kabuğu rendesi veya limon kabuğu rendesi rendeleyebilirsiniz. Nasıl bir kıvamda onu görelim şimdi. Bakın, şu an çok koyu duruyor. Evet, gayet kıvamlı görünüyor sevgili seyircilerim. Şimdi buraya artık pişti. Ocağın ateşini kapatıyorum ve kıymetli seyircilerim, ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şöyle 2-3 dakika bunu sürekli karıştıralım. 3 dakika kadar karıştırdıktan sonra 1 bardak krema vereceğiz. Krema daha bunun böyle kremsi bir yapıya kavuşturup damaklarda unutulmaz bir tat haline dönüştürecek. Saray muhallebisi Oktay Usta'dan geliyor sizler için. 3 dakika boyunca karıştırıyorum. İlk sıcaklığını çıkartıyor ve kıvam almasına yardımcı oluyorum sürekli karıştırarak.
3 dakika çırpma teliyle sürekli karıştırdıktan sonra sıra geldiği bir bardak sıvı krema döküyorum içine. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Soğuk kremayı, sıvı kremayı hazırlamış olduğumuz muhallebinin içine ilave ediyorum. Kıymetli seyircilerim. Bakın çok güzel bir kıvam alacak şimdi. Muhteşem bir tada dönüşür. Bu kremayı verip şöyle hemen çırpma teliyle hızlıca karıştırın. İçinde topaklar olursa hiç üzülmeyin. İçine bir tane çorba parçalayıcısından atıp karıştırabilirsiniz sevgili seyircilerim. Evet, şu an gayet güzel, başarılı oldu. Kıvamını göreceğiz. Çırpma teliyle işimiz bitti. Hemen kepçeyle bir kıvam kontrolü yapıyorum. İşte gerçek kıvam çıktı ortaya. Görüyor musunuz? Çok güzel. Şimdi doldururken normalde krema aparatıyla dolduracaktım ama bu çok koyu olduğu için doldurmamız zor olabilir. Mutfakta çareler bitmez. Kepçeyle doldururken şurada kepçeyi şöyle sıyırıyorsunuz. Peşinden bardağa döküyorsunuz. Önemli olan kenarlarına damlatmamaktır. Kenarlarına damlatmadan güzelce, dikkatlice saray muhallebimizi sevgiyle dolduruyoruz. Sevgili seyircilerim, ölçümüzden 6 adet çıktı. Bardaklarımız da gayet güzel. Şimdi önce bekleyeceğiz, oda sıcaklığına gelecek. Sonra buzdolabına kaldıracağız. 3-4 saat buzdolabında duruyor. Sonra da fıstık ve cevizle, bol malzemeyle süslüyoruz. Sofraya buyurun diyoruz. Şimdi bekliyoruz. Evet efendim, tatlımızın sunumuna geçmiş bulunuyoruz sevgili seyircilerim. Evet, Antep fıstığını güzel şöyle bıçak ile doğradım. Güzel. Subhanallah, Rabbim ne güzel nimetler veriyor kıymetli seyircilerim. Şimdi sunum bölümündeyiz. 6 adet çıktı saray muhallebimizden. Üzerinde cevizi olacak. Omega 3 şöyle birer tatlı kaşığı. Bunun üstünün malzemesi bol olması gerekiyor sevgili seyircilerim. Bol olduğu zaman güzel oluyor. Çünkü içinde kreması var. Un kavurduk, güzel kavrulmuş un kokusuyla birlikte güzel bir tat ortaya çıktı. Evet, cevizini koyduktan sonra sıra geldi. Antep fıstığını hemen yanına şöylece alıyorum. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Sevgili seyircilerim, sizlerin istediği tüm tarifleri hazırlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Farklı lezzetler istiyorsanız dünya mutfağından, Türk mutfağından, nereden istiyorsanız ben onları gönüllü olarak hazırlamaya hazırım inşallah kıymetli seyircilerim. Evet, burası tamamdır. Tatlımızın sunumu tamamlandı kıymetli seyircilerim. Evet, güzel bir tatlı. Yanında dondurmayla güzel gider. Yazın sıcak havada buzdolabında soğumuş buz gibi sütlü bir muhallebi tarifini sizlerle paylaştım. Bana destek olan bütün seyircilerime çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone oluyorsunuz. 1 milyona doğru adım adım yaklaşıyoruz hep birlikte. Ama sizden ricam beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız anında Oktay Usta'nın tariflerinden haberdar olursunuz. Sofralarınız bereketli olsun. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık.